Bu diyor ki burada. Bu kayada diyor, bu kayanın içinde diyor bir tane var diyor. Veya iki tane neyse biz onu baştan bilemiyorduk ama burada var diyor. Nereden baksan yani santime ve vurduğun santimden ölçtüğün zaman adım olarak hesapladığın zaman nereden baksan buradan 100-150 adım en fazla 100-150 adım içerisinde bu malzeme olacak. Tamam abi ilerleyelim biz. Sen ona göre inşallah başımıza hani kötü bir şey gelmez. Şöyle görün. Diyorum da burası da çok derin bakacağız. Şimdi bak şu kaya çok ilgimi çekti abi. Bak siz bu işi bilen arkadaşlara sesleniyorum. Şu çelik gibi yapılmış kayalar ve şu kanallar kendiliğinden mi olmuş? Madem kendiliğinden olmuş diyen arkadaşlarımız olursa ben şöyle bir şey göstereceğim. Şu kayaların içine farklı kasa gibi yani yerleştirilmiş farklı taşlardan görüyorsunuz. Bence doğru yoldayız. Çünkü işaret onun devamı artık. Yaklaştık arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yaklaştık. Ben böyle buraya ineceğim arkadaşlar. Burası çok acayip yapılmış. Şu işaretlere bakın arkadaşlar. Bir de şuraya bakın. Şurası bildiğimiz iki tane üçgen gibi şu kayayı gösteriyor. Büyük kayayı gösteriyor. Ve en son kaya da bu abi. Bu kayanın da durduğu yer, bakın etrafa bakın arkadaşlar. Duvarlarla çevrildi burası komple. Yani bu kayayı ortaya almışlar sanki. Öyle bir şey. Evet. Yani bize bu alanda böyle bir hareket şey olacak ki Ne olacak? ben de bilmiyorum. Yine kusmaya başladım arkadaşlar. Nedense. Abi neydi o ya? Süper. Gördün mü? Lan ne bileyim abi. Burada sarsıntı olmadı, deprem olmadı, bir şey olmadı ya. Demiş ki buraya otur. Yani bak karşı taraf buraya gösteriyor. Başka burada böyle bir kaya yok arkadaşlar. Bak bu sürme değil, yapma değil, hiçbir şey değil arkadaşlar. Bu kayanın üstünde bakın. Bak bu kırılıyor, kırılmıyor. Bak bu elimdeki dağıtım kırılmıyor. Bu elde kullanmışlar arkadaşlar. Su geldiği zaman bunlar açmış. Bak şu kaya var. Ücretler dahil oluyor. Altta bir kayanın üstüne üstü kapalı abi. Görüyor musun abi? Yok abi taş değil ya. Bak. Bak. Sese bak. Bu. Bak. Açmayacağım. Bir tanesini açıyor mu? Abi gelelim bakalım içine ya. Demek ki abi var ya, demek ki neymiş? Ben bu işi biliyormuşum. Abi bir alıyor ya. Arkadaşlar merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Bugün daha önceki bulmuş olduğumuz o şu an söylemek istemiyorum ne olduğunu. Şu kayanın orada bulmuş olduğumuz o nesnenin devamına geldik arkadaşlar. Size söz vermiştik. Yusuf abi bize 3 tane olduğunu söyledi. 3 nokta. Şöyle çekeyim yine de şöyle. Buralar gerçekten çok tuhaf arkadaşlar. Bugün Salih abi yanımızda. Yusuf abi de burada. Abi bir el sallayın arkadaşlar. Her zaman size selam söylüyorlar bak. Üstümde kalmasın selamları. Şimdi abi, arkadaşlar geldik buraya. Buradan aşağıda normalde şuradaki işaretimiz, ben hatta gideyim tekrar ben size şöyle göstereceğim. Bakın
Şöyle ben size bir şey göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bak buradaki şu işaretleri, bak şu işaretleri zaten size söylemiyorum. Onları zaten biliyorsunuz. Burada bu o kadar işaret var ki arkadaşlar, hep yosun kaplamış. Bakın. 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 Bak. Doğal değil arkadaşlar bunlar. Bunlar gerçek bir işaret. Bakın. Hep aşağıyı gösteriyor. Yani buradaki bütün emareler aşağıya doğru gösteriyor arkadaşlar. Bakın bu üçgen, şu üçgenin içindeki taşı şuraya çıkarttık. Bak şu şöyleydi arkadaşlar. Daha önceden videolardan bakabilirsiniz. Şu şekilde oturtmalı. Benim tahminim, benim yorumum, kendi yorumum, tecrübelerime dayanarak yaptığım yorum şu. Üçgen var. Şu ortada bir taş oturtmuşlar. Bu taş şu anki bizim o şeyi bulduğumuz kaya. Ben öyle yorum yapıyorum. Tabii herkesin tecrübesi. Benim birkaç tane böyle oldu tecrübem ondan dolayı. Bu diyor ki burada. Bu kayada diyor, bu kayanın içinde diyor bir tane var diyor. Veya iki tane neyse biz onu baştan bilemiyorduk ama burada var diyor. Bunu açıyorsun diyor. Bunu alıyorsun. Bu üçgen kalıyor sana. Temiz. Bu üçgenden sonra aşağıya gösteriyor arkadaşlar. Şuraya bakın. Bakın şu işaretler derenin gidiş suyunu sanki resmetmiş buraya. Yani bak oradan akıyor dere, buradan aşağıya şöyle nehir boyu devam ediyor arkadaşlar. Benim yorumum bu. Bakın burada hep aynı şekilde bak şurada derenin boyunda devam ederken şurada şu işaretler, yani şu koskocaman işaretler sanki oradaki büyük kayaları söylemek istemiş. Çok güzel bir işçilik olmuş burada arkadaşlar. Bakın buradan aşağıya şöyle inmiş derenin iki kolu. Buradan gerçekten de iki kolu var şuradan. Bu arada Yusuf abi de orada haritayla uğraşıyor. Dediğim gibi benim yorumum bu. Yani buradakini biz bulduk. İçindeki şeyi kaldırdık. Şu bizim işareti bulduğumuz kayanın içindeki şeyi aldık, kapağını. Buradaki malzemeyi aldık. Geri kaldı bize üçgen çıktı. Üçgen dereyi gösteriyor. Bak şuraya bak, suyun dalgalanması gibi yapmış adam. Gelmiş buraya. Burada bir kaya vermiş. Kaya. Büyük bir kaya. Derenin ortasında. Ki orada 2-3 tane aynı kayadan var. Ve buradan aşağıya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde yorumum. Çünkü yukarısını göstermiyor. Hiçbir ibare göstermiyor yukarısını. Şimdi biz buradan aşağıya devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Bakın şuradaki haç hala burada. Mermer gibi bir maddeden yapmışlar arkadaşlar. Bildiğimiz mermer. Yani siyah kayanın üstünde beyaz kabartma mermer var. Ben çok rast geldim bu şekilde. Hani yılan tasviri gördüm, kabartma, kobra gibi böyle farklı tasvirler. Farklı kayalardan gördüm ben. Çok karşıma çıktı. O yüzden şimdi Salih abi de kayıt yapıyor. Hatıra olarak. Şimdi arkadaşlar şimdi buradan aşağıya biz devam edeceğiz. Yusuf abi şimdi benim yorumum şu abi. Bak orada işaretten gösteriyor. Buradakinin bir tanesini bulduk. Eğer ki iki tanesi demin dediğin gibi iki tanesi çok yakınsa birbirlerine malzemelerin, burada şey ölçtüğüm zaman o derenin mesafesini vermiş ya bize. Dere tasviri var. Onu ölçtüğüm zaman nereden baksan yani santime ve vurduğun santimden ölçtüğün zaman adım olarak hesapladığın zaman nereden baksan buradan 100-150 adım en fazla. 100-150 adım içerisinde bu malzeme olacak. İleride evet. Ha, çünkü Zaten derenin boyutu o kadar vermiş. 3-4 taş var yani eskiden. Evet. Çok eskiye dayanıyor. Evet. Şunun gibi çok büyük göçme, taşlar zaten göçme. sayılı. Evet. Bizim için daha kolay olacak o. Evet. Giderken başka işaret, orada farklı şeyler var. Sanki başka işaretleri var. Onlara da bakacağız. Tamam. Ama o kayalar bir tane büyük bir kaya göstermiş. Dere yatağının içinde kendi resmederken böyle bir kaya tasviri var orada. O büyük kaya hangisi onu bilmiyorum. Araştırmamızı yapacağız ama burada da ben daha önceden geldiğim zaman pek bir işaret göremedim. Bir bakalım. Tamam. Tamam abi ilerleyelim biz. Ha, sen ona göre inşallah başımıza hani kötü bir şey gelmez. Arkadaşlar bu arada doğaya da dikkat edin. Çok güzel doğası var buranın. Sadece bir şeyler bulmaya değil aynı zamanda doğaya da bakın. Gerçekten çok güzel doğası var. Hani keyif alın videodan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buralar gerçekten çok değişik olmuş. Gerçekten çok doğal. Şuraya bakın arkadaşlar. Yani ağaçlar yıkılmış, çürümüş, kırılmış aynı olduğu gibi duruyor. Şu yukarıdan yol geçirmişler. Yolun toprakları falan düşmüş ama pek de etkilememiş. Bazı yerlerin üstüne gelmiş sadece.
Bazı ellerin arkadaşlar bayağı bazen dere burada çok yükseliyor. Bakın taşları büyük taşların üstüne bile koymuş yani. O şekilde çıkartıyor bazen bırakıyor. Dikkat et abi de. Dere burada gerçekten çok büyük bir hal alıyor bazen. Eskiden de mesela öyle oluyormuş. Bazen çok yağmur yağdığı zaman bu dere yatağı komple doluyor mesela. Şöyle kayaları, küçük kayaları, taşları getiriyor kayaların üstüne koyuyor arkadaşlar. Daha önce bazen Yusuf abiye veriyorum ben telefonu. O da şimdi profesyonel olmadığı için hani çekim yapmayı fazla heyecandan olsun şeyden göremiyor. Yani çok sallıyor telefonu. O yüzden bazı videolarımızda o şekilde çıkmış olabilir. Ben elimden geldiğince ben çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten burası burada zaten burada şöyle bir şey var. Ben arkadaşlara da söyleyeyim. İyi hatırlattın abi. Arkadaşlar şöyle suyun içinden geçelim. Şimdi arkadaşlar burada daha önceden de videolarımda belli. Burada bir tane şurada bak. Ayağının orada abi üçgen bir işaret olacak. Islatınca daha çok belli oluyor. Öyle yapmışlar onu. Bir tane de burada arkadaşlar. Bakın içine su dolmuş. Üçgen. Bir tane şu ileride. Ha burada balık işareti vardı arkadaşlar. Ben size göstereyim. Bak bu kayanın şöyle çevirdim. Şurada aşağıya gösteriyor. Bir tane balık var. Ama ağzı kapalı arkadaşlar. Ağzı açık. Ağzında malzeme yok. Ondan sonra şu karşıda da bir tane haccımız vardı. Nerede onu göremiyorum. Bir saniye. O da ıslatınca çıkıyordu ama. Neredeydi bizim? Daha önce görmüştük burada. Şöyle bir ıslatalım buraları. Sular Allah'tan şansımıza sular düşmüş. He burada bak ıslatınca çıktı bak. Bak arkadaşlar hiç belli olmuyor ıslatınca çıkıyor. Öyle güzel yapmışlar ki. Şimdi burada 3 tane işaret var. Hatta 4 tane arkadaşlar. Benim tahminim, benim yani tecrübelerime dayanaraktan söyleyecek olduğum şey şu. Hiçbir zaman 3 tane 4 tane işaret bir arada olmaz. Böyle bir şey olduğu zaman demek istiyorlar ki yani bizim dikkatimizi bir yere çekmeye çalışmışlar. Büyük bir ihtimal bu öyledir. O yüzden burada da fazla zaman harcamayacağız. Biz tek veya çift işaretli olan yere arayacağız arkadaşlar. Yani mesela siz bir şey saklıyor olsanız bunu gelip de bulsunlar diye 50 tane işaret yapar mısınız bir yere? Onlar da sonuçta insanmış. Kandırma amaçlı, oyalama amaçlı yapıldığını düşünüyorum arkadaşlar ben buranın. O yüzden burada fazla zaman harcamak istemiyorum ve devam etmek istiyorum arkadaşlar. Benim düşüncem öyle. Eğer ki ileride bulamazsak yine gelip buralara araştırma yaparız. Sonuçta buradayız. Bir yere gittiğimiz yok. O yüzden oyalanmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Salih abi ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Mesela ben olsam ben de aynı yaparım. Bir yere böyle illa göz önünde bir şey bulundururum, koyarım veya farklı işaretle yaparım ki insanlar gelip orada uğraşsın. Sen mesela bir şeyin bulunmasını istemezsin. Doğru mu? Onlar da istemez yani. Ben öyle düşünüyorum. 3 tane işaret yerleşim. 3 tane 4 tane hatta bir de balık var orada. Balıkta şöyle bir ayrıntı vermiş bilenler için. Bu ağzı kapalı yani ağzında malzeme göstermiyor. Onu bilenler onu anlarlar. Bilmeyen de orada uğraşır. Didinip durur. Arkadaşlar böyle buralar çok sıkıntılı bir durum burada. Jilet gibi taşlar var. Düştüğün zaman veya ayağın kaydığı zaman şuralara bakın arkadaşlar. Bildiğimiz jilet. Allah göstermesin burada sıkıntı yolu. Ah. Abi böyle devam etmemiz lazım. Şöyle. Şimdi geldik buralara. Bakın arkadaşlar bütün kayaların, taşların üstünde şöyle küçük küçük taşlar kalıntıları var. Ondan sonra buradan bayağı bir yükselmiş dere ya. Bak yanlar zaten ıslak. Yana kadar çıkmış. Bugün hava güzel de geldik arkadaşlar. Hava çok kötüydü. Yani felaket yağmur var biliyorsunuz. Bu bölgenin yağmurları başladı mı 1 ay 2 ay hiç durmaz yani. O şekilde yağmur yağar. Arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. Bakın. Bakın siz zaten anlarsınız. Bu işleri bilen insanlar. Bakın. Şurası şu kaya yapma bildiğimiz çelik horosan. Bak burada bir üçgen işareti var arkadaşlar size. Şimdi göstereceğim. Buradan seçemiyorum. Şurada. Yani burada çok işaret var. Ben incelerseniz zaten görürsünüz. Ben diyorum ki arkadaşlar bakın bu kayayı inceleyeceğiz. Bakın. Bakın şu ilerisi çok tuhaf bu kayanın. İnşallah bize nasip olur.
bir şeyler buluruz. Yani bugün içimde böyle bir sevinç var arkadaşlar. Burası çok derin. Nereden baksam belime gelir yani. Ben o yüzden inemeyeceğim. Şöyle inebildiğim kadar ineceğim. Bakın arkadaşlar bak dizime geldi neredeyse. Şimdi arkadaşlar bakın bu kayayı yakından incelemek istiyorum. Siz de görün. Ah şöyle görün. Diyorum da burası da çok derin, batacağız. Öyle benziyor. Böyle. Bakın. Burada bayağı dere yükselmiş abi ha. Baksana. Şu kayalar, taşların üstünde, kayanın üstünde taşlar var. Bayağı dere, burada dere acayip yükseliyor arkadaşlar. Yani bildiğin koskoca kütükler, dereye kütük verip oradan evlerine aşağıya kütük indiriyorlarmış. Eskiden anlatıyorlar. Hani tonlarca kütükler. Bunlar küçük bir dere indiremez zaten bunları. Bakın arkadaşlar. Şu hale bakın. Şöyle. Ben suyun içine ineceğim arkadaşlar tekrar. Evet. Şimdi bak şu kaya çok ilgimi çekti abi. Daha önceki videolarımda şu kaya aklıma takıldı abi. Bak nereden baksan bir 100 metreye yakın aşağı geldik şu an. Abi ben adım olarak da ölçüyorum arkadaşlar. Bakın şu kaya. Ben size şu an bir şey göstereceğim arkadaşlar. Siz bu işi bilen arkadaşlara sesleniyorum. Şu çelik gibi yapılmış kayalar ve şu kanallar kendiliğinden mi olmuş? Madem kendiliğinden olmuş diyen arkadaşlarımız olursa ben şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Şöyle dikkat edebileyim mi? Şu kayaların içine farklı sanki kasa gibi yani yerleştirilmiş farklı taşlardan görüyorsunuz. Şu işaretlere bakın. Bunlar sizce doğal mı arkadaşlar? Hani doğal diyecek olanlar için diyorum. Doğal değil de hani ben sizce diyorum. Bakın arkadaşlar burası çok acayip bir, şuraya bakın arkadaşlar. Şu kayalara ne yapılmış? Oluk. Şu kayalar var ya kırmaya kalk hilti kıramaz yani o şekilde sert. Şunlara bakın. Böyle devam ediyoruz bakın. Bakın şu işaretler böyle devam ediyor. Bence doğru yoldayız çünkü bu işaret onun devamı arkadaşlar. Bence doğru yoldayız. Ben doğru yolda olduğuma inanıyorum arkadaşlar bakın. O bizim üçgenin arkasına dikkat edin, arkasından boyu oluk geçiyordu. Aynı oluğa benziyor burası arkadaşlar bakın. Ve burada üçgenlerle sizi yönlendiriyor. Yani bunu okuyamayana artık bir şey demiyorum. Bakın şu işaretlere bakın. Yaklaştığımız her türlü belli. Şurada bakın arkadaşlar bak ıslatayım görün. Şuraya bakın. Bildiğimiz parmakları olan bir farklı bir kaya aynı kasa gibi. Sanki ayak parmakları var 3-4 tane görüyor musunuz? Bak. Bu da demektir ki arkadaşlar biz buraya yaklaşıyoruz. Biz gideceğimiz yere yaklaşıyoruz. Ya bu kayanın burada bir yerde ya da ileriye bakalım başka. Bak şurada da işaret var. Bak. Demek ki burada değil abi. Devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şuradaki deliği görüyor musunuz arkadaşlar? 3 tane var onun. Aynısından 3 tane. Aynı şekilde de ok işareti ve bu aynı zamanda sayısal anlamı var. Bunu biliyorsunuz. Sayısal hep yani bunu yön olarak belirlemeyin. Sayısal anlamı da var bunun. İnceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz devam ediyoruz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle ben bir çıkabilsem buradan çok iyi olacak da. Bu kaya gerçekten çok ilginç. Sedir gibi. Aynı oradaki kayanın, sedir gibi olan kayanın hemen hemen tıpatıp aynısı. Bakın duvar gibi örülmüş. Alt tarafı komple yapma, üstüne duvar gibi örmüşler. Biz doğru yoldayız arkadaşlar. Ben inanıyorum ya. Bugün gerçekten içimde böyle bir yani böyle bir his var ki gerçekten bakın arkadaşlar bakın. Ya ben doğru yoldayım abi. Ben biliyorum ya. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bak şuradaki üçgen gibi görüyor musun? Üçgen gibi derken üçgen yani o. Yön. Bize diyor ki devam et kardeşim ya. Yani gerçekten bu akıl işi, mantık işi arkadaşlar. Bu definecilik olayı mantık işi, mantık. Mantığını kullanamayan hiçbir şekilde işaretlerin içine de düşse bir şey çözemez. Bakın. Burası çok acayip. Buraya inme şansımız yok. Yukarılardan geçeceğiz. Bakın. Şu kayada çok tuhaf duruyor arkadaşlar. Tam tehlikeli bir yer çünkü bak.
şuradan da üçgenler şu aşağıyı gösteriyor. Deminki kaya da bunun yanında. Şurada şöyle bir yaklaştık arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yaklaştık. Yani şuralara bakın arkadaşlar. Kayalara bakın. Şu kaya benim çok ilgimi çekiyor arkadaşlar. Ben buradan ineceğim. İçeri indim arkadaşlar. Felaket burası. Yani suyun debisiyle her an düşebilirim o şekilde. Salih abi, benim şu kaya bak, şu kaya var ya Salih abi, şu kaya var ya üzerinde hani küçük o dere taş koymuş üstüne. Oraya bir gidelim. Bak bu deminki işaretler büyük kaya 150 neredeyse 150-160 adım oldu. 160 metre diyelim biz ona. 160 metre oldu. Oradaki ölçüye göre ölçtüğümüz zaman neredeyse 150-160 metre gibi bir şey gösteriyordu. Hemen hemen buna denk geliyor. Eski insanların ayak ölçüleri şimdiki aynı olmayabilir. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu kayanın arkası. Şuradan oluk var. Üzerinde küçük şeyler var. Ben böyle buraya ineceğim arkadaşlar. Burası çok acayip yapılmış arkadaşlar. Bu kaya felaket. Yani bu kaya bak buradan kaplumbağa ağzı gibi bir şey çıkartmışlar. Sanki yön gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Yani bu arada hiç hoşunuza gitmeyecek arkadaşlar ama şarjım bitti arkadaşlar, tekrar değiştireceğim. Arkadaşlar aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kaya. Bakın şurası benim dikkatimi çeken, şurası sanki amfi gibi, bildiğimiz askerlik yapmışsınız hepiniz biliyorsunuz. Amfiyi biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı öyle, önünde derin bir göl. Bakın orası komple yani çelik gibi kaya. Yapma gibi bir şey. Çelik gibi, sıvama gibi kaya. Şu işaretlere bakın arkadaşlar. Bir de şuraya bakın. Şurası bildiğimiz iki tane üçgen gibi şu kayayı gösteriyor. Büyük kayaya gösteriyor. Burası da zaten toplanma alanı gibi, şunun gibi bir büyük kaya. Yusuf abi, bunun gibi bir büyük kaya daha aşağıda var mı? Şimdi burası 150 metreye denk geliyor zaten. Daha aşağıda var mı böyle bir kaya? Böyle aşağıda da yok. Yakın bir yerde yok. Yakın bir yer. 3 kilometrede. Ha yok, tamam. Yok. Tamam. Zaten oradaki Yani burada da burasını gösteriyor. Anladım. Yani bu alanı gösteriyor. Anladım abi. Şimdi yukarıda zaten ölçtüğümüz o dere gibi oyulmuş yeri ölçtüğümüz zaman 150 metreye falan denk geliyor. Evet. Santimden adıma vurduğun zaman. Ve en son kaya da bu abi. Bu kayanın da durduğu yer, bakın etrafa bakın arkadaşlar. Duvarlarla çevrili burası komple. Yani bu kayayı ortaya almışlar sanki. Öyle bir şey. Anladın mı? Şimdi abi o zaman şöyle yapalım. Bak burası komple kaya abi, bakın. Bak komple etraf komple kaya, ortaya aldıkları bir şey bu. Şimdi ben bunu abi orada başka ne var yani orada benim çünkü anlamıyorum. Sana hep sorma sebebim şu. Şimdi Ha. silinmiş. Çok eski de ama Yazıları tabii biraz yazıları silinmiş. ama ben yani çözdüğüme rağmen Evet. yani bize bu alanda öyle bir hareket, yani bir şey olacak ki Ne olacak? ben de bilmiyorum yani. Ne olacak abi? Yani bir işaret olması lazım yani. Okuduktan sonra bir Ha. işaret bize burada olması lazım. Öyle yazayım. Burada. Nasıl bir işaret? Yani kayanın üstünde oyma bir işaret mi? Onu anlamadım. Yok, işaret değil. Yani bize yansıtacak. Burada yani malzemenin olduğunu yansıtacak. Ha bir işaret- belirti. Belirti, evet. Belirti. Evet, bir belirti burada. Nasıl bir belirti olabilir abi Onu yani? ben de bilmiyorum. Okuduktan sonra Tamam, çıkar. sen neyse ne gerekiyorsa onu yap abi. Tamam mı? Yap. Biz de buradayız zaten. Bir şey bulduysak bulduk. Bulamadıysak bulamadık. Yapacak bir şey yok. Biz araştırmamızı yaptık arkadaşlar. Yine tısmaya başladım arkadaşlar ben. Nedense. Şimdi eski yazıyla yazılmış. Hem dilimiz aynı dilde değil, hem de eski yazıyla yazılmış. O yüzden ben anlamıyorum. Yusuf abi Allah'tan burada var. O yüzden haritayı ona soruyorum. Ben tabii ölçümlerini falan yerleştirmesini yapıyorum ama arkadaşlar ben yine de ona bıraktım her şeyi. O yazıyı mazıyı falan o biliyor. Ben o yüzden ondan o konuda yardım alıyorum ama ölçümlerini falan ben hepsini yapıyorum zaten. Arkadaşlar
Bu alan gerçekten ilginç bir alan arkadaşlar. Yani ben gerçekten burada şüpheliyim. Şurada taş var arkadaşlar, bakın. Üzeri şey olmuş, böyle yükseltme gibi, sanki yuvarlak kapak gibi bir şey. Bu kayada araştırma yapacağız. Yusuf abi, nedir abi, var mı? Ben bakıyorum, hiç etrafta hiç öyle bir işaret, yani öyle şey üstü böyle ilginç, garip böyle bir şey göremedim. İnşallah da bir şey olmaz, yani ben biraz korkmaya başladım. Arkadaşlar bakın, burası hep oluk. Hep böyle oluk yapmışlar. Şuraya bakın arkadaşlar, şurası. Haç şeklini vermişler. Burada üçgen var. Şu kayayı gösteriyor arkadaşlar. Şu kayayı gösteriyor. Böyle. Ha? Ha? Bu haritada olan yazı silinmiş ama benim mantık yani Aa! Abi neydi o ya? Yusuf abi, gördün mü? Şuradan bir şey düştü abi ya. taş düştü. Ben ne bileyim abi, burada sarsıntı olmadı, deprem olmadı, bir şey olmadı ya. Bir dakika abi, ben bunu bir yere bırakayım, sabitleyeyim de. Baksana nasıl düştü ya? Abi ne bileyim. Yani Yusuf abi, burada ben vallahi Burada bir işaret yazıyordu ya sana. Evet. ben şunu arkadaşlar Olmasın. bir yere, Tamam, bununla ilgisi var ama. şu telefonu bir sabitleyebilsem çok iyi olacak. Ben de gideceğim. Siz de gördünüz mü? Biraz tırstık arkadaşlar. Yani biraz da şöyle bunu bir yere koyabilsek. Artık her tarafta bir tuhaflık var. Ve Yusuf abi, sen beni çekeceksin ya. Sen beni çek. Bunu, telefonu bir yere yerleştiremiyorum abi. Sen çekerken bir zahmet böyle sallamazsan hani sabit olsun. Telefondan baktığını nasıl görüyorsan bize ayrıca bakma yani. Telefondan baktığın şey yap. Ekrana dokunma. Abi sen buradan çekersen iyi olur. Daha iyi gözükür. Buradan çek. Abi yakına gelebilirsin belki. Bak zaten bak, burası koltuk gibi. Bak koltuk gibi abi. Burası koltuk taşı gibi. Sanki burada demiş ki buraya otur. Yani böyle bir şey. Bak karşı taraf buraya gösteriyor. Başka burada böyle bir kaya yok arkadaşlar. Bir de düşen o kayaya parçalarına bakın abi. Üstünde gelip görüşmesi var. Bak düşen bu abi. Bak. Bak abi. Bakın. Kaya görüyor musun? Kaya. Bak bu sürme değil, yapma değil, hiçbir şey değil arkadaşlar. Bu kayanın üstünde bakın. Bak bu kırılıyor, bu kırılmıyor. Bak bu elimdeki dağıldı, bu kırılmıyor. Düşen de bu abi. Boya değil, bir şey değil, hiçbir şey değil arkadaşlar. Bakın aha. Kayanın kendisi, doğal kaya bu. Nasıl bir kaya bu ya? Abi burada O düşen taş mı? he? Tamam, o bize Bir tanem düştü, bir tanem düştü. Korkudan anda göremedim de. bize işaret veren taş o yani. Abi o zaman şöyle yapacağız. Bak bu kayayı araştıracağım, tamam mı? Zaten ben şüphelendiğim burası abi. Açıkça öyle söyleyeyim çünkü bak orada üçgen var, buraya gösteriyor. Bak aşağıda oturak gibi aynı şekilde oturabilirsin. Ve aynı zamanda üçgen yapmışlar. Burada da koltuk taşı gibi taş var. Taş var ve sıvama kaya gibi. Bakın arkadaşlar, sanki bir katmanı kırılmış. Sıvama kaya. Bu kayada bir tuhaflık var arkadaşlar. Bakın. Yani ben bu çok ilginç bir kaya arkadaşlar ya. Hiç olmazsa buradan araştırma yapacağız. Şuralara bakalım. Birileri gelir gider diye korkuyorum abi de. Onun için. Tarafa bakın. Burada evler var. Arkadaşlar bakın. Şuraya bakın. Şu buraya sanki bir kapak gibiymiş de burada burada su aktıkça burayı boşaltmış. Sanki bu kapatma gibiymiş. Yani altı sanki bunun boşalmış arkadaşlar. Boşalmış, bak burada da doldurma burası. Bak şu kayalar doldurma. Abi bir saniye, ben şöyle bir şu pislikleri alayım. Su getirmiş buralara, bunları şey yapmış. Arkadaşlar bakın. Bak. Her çeşit pislik var.
Şöyle buradaki küçük kayaları kaldıralım arkadaşlar. Yani ben bu kayanın burası bir tuhaf arkadaşlar. Sanki bir kapakmış zamanında alttaki bu şeyler su geldiği zaman bunlar açmış. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Kaya bak. Böcekler daha iyi duruyor bakın orada. Bak. Kaldırdığın zaman kayanın altından böcekler daha yeni kaçıyor bak arkadaşlar. Yani ben bunu bak yeni kaldırıyorum. Yani görün. Bak. Bakın arkadaşlar kayanın yeri bile duruyor. Ah. Şu sanki kapak ya. Bildiğiniz kapak gibi koyulmuş ya. Kayanın bak altından arkadaşlar su çıkıyor. Görüyor musun? Bu kayanın burası arkadan dere geldiği için alttan sanki boşluk var. Kaya sanki boşlukta duruyor. Su oradan çıkıyor. Yani zamanında demek ki buradan çok su işlemiş, buraya açmış. Burası doluymuş benim tahminimce. Bu kapak gibi koyulmuşmuş zamanında. Benim tahminimce bu sular zamanla buraya açmışlar arkadaşlar. Bak şu an alttan su çıkıyor sanki. Görüyor musunuz? Dere arkadan bastığı için. Ben burayı elimden geldiğince açayım abi. Çünkü burası nereden baksan 1-1,5 metre. 1,5 metre alttaymış demek ki bu. Burası açılınca burası böyle boşluk kalmış. Bak bu kayanın burasına bakın abi. Şu renkli aynı deminki gibi kasa gibi şu renkli buraya taş gömmüşler. Görüyor musun? Bu yapma sıvama kaya arkadaşlar bak. Yusuf abi. Yusuf abi. Efendim? Aynı orada bulduğumuzun aynısı ama bir tane de değil bak. Ha yeri bile bak altta çelik gibi bir kayanın üstüne koymuşlar, üstü kapalı abi. Bak alttaki kayaya bak, çelik gibi bak. Bak dur abi bir saniye abi. Bunları bir alalım. Görüyor musun abi? Taş değil mi onlar ya? Yok abi taş değil ya. Baksana. Bak. 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 Sese bak içi boş. Bak. Bak. Duyuyor musun abi? Bak. Hayır bunu açmayın, maskeyi de açmayın. Geçik zehirlenir. Abi yok aynı madde zaten. Neyse aynı madde bak. Biri büyük biri küçük. Ya sen elinde sürüyorsun eldivensiz. Bir şey olmaz abi ya ne olacak. Suyun içinde zaten durmuş bu. Ana sağlamış baksana. Bunu Şey, Yusuf zehirlendi ama. abi yapacak bir şey yok. Ben açmıyorum ki bunu. Açmayacağız bunu. Arkadaşlar bunları açmayacağız. Ya var ya yemin ederim var ya o deminki korku hali içimde ya. Bayağı da var ha. Ağır ağır ya. Bu daha ağır. Şu neyse. 3 kilonun üzerinde. Bu da nereden baksan 8 kilo var. Yok canım iyi. 8 kilo var. Ha? 5-6 civarı bir şey. 1 kilo olsun istersen. Ya. Abi bunları alalım. Taş. İşi nasıl bir şey yapmış? Abi nasıl taş ya? Jilet gibi baksana. Bak. Prosan gibi bir şey bak. Zaten suyun içinde duruyor da. Bu kırma kırma. Kırma abi kırma. Burada neyse kırma da. Bunu açacağız adam gibi. Açacağız. Açalım bir tane de ne olacak bu? Ha? Zehirlenir mi? Açalım bunu. Açalım. Açalım da yani. Sıkıntı olur. Geçen gibi olmasın. Ufaktan bir ufak geçenki gibi ben içini çıkartmam ki. Suyun içinde dura dura Bir zaten. tanesini açıyor musun? Çürümüş mü? Abi delelim bakalım içine ya. Çürüme değil abi suyun içinde dur. Yıllarca sen suyun içinde dursan sen de aynı olursun. Geçti de öyle. Bak. Bak. Orak yok değil mi? Bir şey yok değil mi? Çakı makı yok. Arabada biraz. Ha şuna Olmaz. Dur abi sen yine de uzak çek de ne olur ne olmaz sonra
Sen de o kadar iyi mi? Aslında uğraşma, boş ver. He? Gaz olabiliyor içinde. Nasıl kapladık da belli değil. Tamam abi açmıyoruz o zaman. Onu Eve açma. gidelim, Açmayalım, evde açmayalım. açalım onu. Açmayalım Hı. abi. Evde açalım. Abi açmayalım. Onu Sen bir ara. sen bunu al abi. Tamam şöyle al abi. Ben şu elimi yıkayayım Yusuf abi. Demek ki abi var ya, demek ki neymiş? Ben bu işi biliyormuşum. Abi düğün alıyor ya, alıyor ya. Abi sen Yusuf abi sen onu al da. Ben sonuçta sizlik bir şey, benlik değil. Arkadaşlar bakın 150 metre oradan ölçümle 150 metre geldi. Geldik buraya 150 metre 150-160 metre çapında bu kaya var arkadaşlar, bu kaya. Bu kayadan daha ileri kaya yok mu zaten? Bak burada bütün emareler, işaretler bu kayayı gösteriyor. Üstünde koltuk gibi şey var. Oturak taşı var. Orada aynı zamanda oturak taşı var. Üçgen yapmış. Buraya gösteriyor. Burası amfi alanı gibi. Etraf komple sarılmış. Arka tarafta aynı şekilde bu arka tarafı. Ortada bu kaya duruyor ve suyun en çok debisinin fazla olduğu yere yapılmış arkadaşlar. Durum bu. Bundan ibaret. 2 tane malzeme bulduk arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. İçi boş da çıkabilir. Bir şey çıkabilir. Yani içinin ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben şimdi size bir şey demek istemiyorum. Ama o yapan kişi kimse aynı kişi yapmış ve maddeleri aynı. Aynen. Şekil olarak da aynı şekilde şekilsiz. Yani Aynen. sert neyse ondan yapmışlar, aynı malzeme. Aynı kişinin elinden çıktı. Bakın arkadaşlar buraya bakın. Şuraya bakın. Buralar hep bakıp araştırılmaklık. Bakın. Bu kayalar böyle muntazam bir şekilde kendi kendine koyulmamış bunlar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, fazla da uzatmak istemiyorum. Doğa muhteşem. Gerçekten mükemmel yani. Daha doğanın güzelliğine bakın. Ben arkadaşlar ne diyeceğimi bilemiyorum deminki olaydan sonra. Hala onun etkisi altındayım da. Ya o şey nasıl düştü ya? Okuduğu için. Ulan gerçekten ben böyle şeylere inanmıyordum. O orada var ya, orada. O haç kayboldu ya. Haç kaybolduktan sonra zaten ben inandım yani. Ben böyle şeylere pek inanmazdım. Haritada okunduktan sonra düştü. Demek ki haritayla onun bir bağlılığı var. Aynen öyle. Abi orada 3 tane işaret gözüküyordu bakın arkadaşlar. 3 tane bakın. Hep işaret var burada. Her taraf dolu. Bak buradaki işarette görüyor musunuz arkadaşlar buraya? Yukarıyı gösteriyor. Yukarıyı gösteriyor arkadaşlar. Bak. Buradaki o haritanın büyük bir ihtimal 3 tane işaretse 2 tanesi zaten yakındı. Aman. Al. Aman. Aman. Arkadaşlar ben videoma son veriyorum. Bakın burada üçgen arkadaşlar, burada bakın. Videoma son veriyorum. Bu arada görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olun yeter arkadaşlar. Ben izin alabilirsem arkadaşlar, bak izin söz vermiyorum size. İzin alabilirsem o çıkanlar neyse size aynı şekilde göstereceğim. Ve bu video uzamasın diye, çok uzun oldu. Bazı boş yerlerini kesip önemli bilgileri içeren yerleri yayınlayacağım. Çünkü çok uzun video oldu arkadaşlar, bilginiz olsun. Ben size açık ve net konuşma sebebim, aklınızdan bir şüphe geçmesin. Kendinizi kandırılmış hissetmeyin arkadaşlar. Bakın çok acayip yerler arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diyorum, ben buradan yukarı çıkıyorum arkadaşlar.